Merhaba Yeşil Yolculuk ailemiz. Bugün her gün tükettiğimiz, salatalarımızın rengi, yemeklerimizin ruhu olan o meşhur meyveyi, evet, botanik olarak o bir meyve, yani domatesi mercek altına alıyoruz. Domatesi sadece bir lezzet artırıcı olarak mı görüyorsunuz? Eğer öyleyse, bu videonun sonunda ona bakış açınız tamamen değişecek. Çünkü o kırmızı kabuğun altında, bilim dünyasını bile hayrete düşüren, hücrelerinizi paslanmaktan koruyan devasa bir biyokimyasal fabrika yatıyor. Bu videoda, domatesin kalp sağlığından kanserle mücadeleye, cilt güzelliğinden kemik sağlığına kadar olan mucizevi etkilerini ve elbette hangi durumlarda, dur dememiz gerektiğini adım adım inceleyeceğiz. Domates, meyve mi, sebze mi? Konuya küçük bir eğlenceyle başlayalım. Yıllardır süregelen o meşhur tartışma, domates sebze midir, meyve mi? Botanikçilere göre çekirdekleri olduğu için o bir meyvedir. Ancak mutfak kültürümüzde ve 1893 yılında Amerika'da görülen meşhur bir mahkeme kararıyla Nix ve Hedden vergilendirme amacıyla sebze olarak kabul edilmiştir. Ama bizim için önemli olan etiketi değil, içindeki likopen mucizesidir. Likopen, doğanın en güçlü antioksidanı domatesin o canlı kırmızı rengini veren maddeye likopen diyoruz. Likopen, vücudumuzun kendi başına üretemediği, dışarıdan almamız gereken en güçlü antioksidanlardan biridir. Hücre koruyucu, likopen, vücudumuzdaki serbest radikallere karşı savaşan bir şövalye gibidir. Hücrelerinizin yaşlanmasını yavaşlatır ve DNA hasarını önlemeye yardımcı olur. Kanserle mücadele, yapılan pek çok araştırma, düzenli domates tüketiminin özellikle prostat, akciğer ve mide kanseri riskini azaltabileceğini gösteriyor. Güneşten korunma, likopen, cildinizi içeriden koruyan doğal bir güneş kremi gibidir. UV ışınlarının yarattığı hasarı %30'a kadar azaltabildiği biliniyor. 1. Kötü kolesterolün, LDL, oksitlenmesini engeller. Kolesterol aslında tek başına düşman değildir. Asıl sorun, LDL dediğimiz kötü kolesterolün damar çeperlerinde oksitlenerek, paslanarak yapışmasıdır. Domatesteki likopen, bu oksitlenmeyi durdurur. Bilimsel not, düzenli domates tüketenlerde damar sertliği, ateroskleroz riskinin belirgin şekilde düştüğü gözlemlenmiştir. Damarlarınızın iç yüzeyini pürüzsüz ve esnek tutmak istiyorsanız, domates en iyi müttefikinizdir. 2. Tansiyonu dengeleyen potasyum gücü. Domates, yüksek miktarda potasyum içerir. Modern beslenmede en büyük sorunumuz çok fazla sodyum, tuz tüketmektir. Sodyum damarları büzerken, potasyum onları rahatlatır ve genişletir. Etki, bir bardak taze domates suyu içmek, vücudunuzdaki fazla sodyumun atılmasına yardımcı olur ve kan basıncınızı, tansiyonu, doğal bir yolla dengeler. Kalp krizi ve inme, felç riskini azaltmak için potasyum-sodyum dengesi hayati önem taşır. 3. Doğal aspirin etkisi, kan pıhtılaşmasını düzenler. Burası çok az kişinin bildiği bir bilgi. Domatesin çekirdeklerini saran o sarımsı, jölemsi dokuda P3 adı verilen bir madde bulunur. Sır bu madde, kan hücrelerinin, trombositlerin birbirine yapışıp tehlikeli pıhtılar oluşturmasını engellemeye yardımcı olur. Yani domates, kan akışkanlığınızı koruyarak kalbinizin üzerindeki yükü hafifletir. Ancak bir ilaç değildir. Sadece vücudun doğal işleyişine muazzam bir destektir. 4. İnme, felç riskine karşı likopen bariyeri. Finlandiya'da yapılan geniş çaplı bir araştırma, kanındaki likopen seviyesi en yüksek olan erkeklerin, en düşük olanlara kıyasla inme geçirme riskinin %55 daha az olduğunu ortaya koymuştur. Bu rakam, domatesin sadece bir sebze değil, hayat kurtaran bir süper besin olduğunun en büyük kanıtıdır. Kalbimizi koruma altına aldığımıza göre, şimdi kafaları karıştıran o meşhur soruya geliyoruz. Domatesi dalından koparıp kütür kütür yemek mi daha faydalı, yoksa saatlerce pişirip sos haline getirmek mi? Çoğu sebzede vitaminler pişince ölür ama domateste durum çok farklı. Bölüm 3, pişmiş mi çiğ mi? En doğru tüketim sırları bölümünde, domatesten %400 daha fazla verim almanın formülünü açıklayacağız. Hazırsanız, bir sonraki bölüme geçelim. 1. Pişirme mucizesi, likopenin serbest kalışı. Domatesin içindeki o meşhur likopen, hücre duvarlarının içine hapsolmuş durumdadır. Çiğ domates yediğinizde, vücudunuz bu likopenin sadece küçük bir kısmını emebilir. Sır, ısı, domatesin sert hücre duvarlarını parçalar. Araştırmalar gösteriyor ki, domatesi 30 dakika boyunca 80 ila 90 derecede pişirmek,
vücudun emebileceği likopen miktarını tam %150 ile %400 oranında artırıyor. Yıldız sonuç, yani bir kaşık kaliteli domates salçası veya pişmiş ev sosu, bazen 1 kilo çiğ domatesten daha fazla likopen almanızı sağlayabilir. İkinci, domatesin gizli ortağı, zeytinyağı likopen, yağda çözünen bir maddedir. Yani siz domatesi tek başına pişirseniz bile, yanına doğru refakatçiyi koymazsanız faydası eksik kalır. Altın kural, domatesi pişirirken içine bir miktar soğuk sıkım zeytinyağı eklemek, likopenin bağırsaklardan emilip kana karışmasını kat kat kolaylaştırır. Yeşil yolculukun şifa reçetesi nettir. Domates artı ısı artı zeytinyağı eşittir maksimum koruma. Üçüncü, çiğ domates ne zaman yenmeli? Peki Gemini, çiğ domatesi tamamen bırakalım mı? Dediğinizi duyar gibiyim. Elbette hayır. C vitamini deposu. Eğer amacınız yüksek C vitamini almaksa, domatesi çiğ tüketmelisiniz. Çünkü C vitamini ısıya karşı çok hassastır ve pişince hızla yok olur. Sabah kahvaltıları, sabahları taze, dalından koparılmış bir domates sizi canlandırır, bağışıklığınızı destekler ve susuzluğunuzu giderir. Ancak prostat sağlığı veya kalp koruması gibi derin şifa arıyorsanız, akşam yemeğinde pişmiş domates sosu baş tacınız olmalı. Dördüncü, salça ve soslar, şifa kavanozları evde kendi yaptığınız o mis kokulu domates sosları ve güneşin altında bekletilerek yapılan tuzsuz salçalar, aslında dünyanın en güçlü doğal takviyeleridir. Marketten aldığınız, içinde koruyucu ve aşırı tuz olan ürünlerden bahsetmiyorum, gerçek, geleneksel yöntemlerle hazırlanan domates konsantreleri tam birer gençlik iksiridir. Domatesi nasıl yememiz gerektiğini artık biliyoruz. Hem çiğ hem pişmiş, ama en çok pişmiş ve zeytinyağlı. Peki, domatesin sadece kalbe ve hücrelere mi faydası var? Bir sonraki bölümümüzde, domatesin gözlerinizdeki keskinliği nasıl koruduğunu ve kemiklerinizi bir mermer gibi nasıl güçlendirdiğini konuşacağız. Özellikle ileri yaşlarda osteoporozdan korunmak isteyenler, bölüm 4 tam size göre, harika, hız kesmeden devam ediyoruz. Yeşil Yolculuk izleyicileri için domatesin pek bilinmeyen ama hayati önem taşıyan iki mucizesine, yani gözlerimize ve kemiklerimize olan etkisine odaklanıyoruz. İşte videonun 4. perdesi. Yeşil Yolculuk dostları, domatesin sadece kalbe iyi geldiğini sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Domates, aslında vücudunuzun en hassas iki sistemi için, yani dünyayı görmenizi sağlayan gözleriniz ve sizi ayakta tutan iskelet sisteminiz için gizli bir mühendistir. Şimdi, bu kırmızı meyvenin derinliklerine, hücre bazında yaptığı o sessiz yardımlara bakalım. Gün boyu telefonlara, bilgisayarlara ve yapay ışıklara bakıyoruz. Gözlerimiz hiç olmadığı kadar yorgun. Domates, işte tam bu noktada devreye giriyor. Lutein ve zeaksantin, domateste bulunan bu iki özel madde, gözün retinasında toplanır ve bir güneş gözlüğü gibi çalışır. Zararlı mavi ışığı filtreleyerek göz hücrelerinizin hasar görmesini engeller. A vitamini desteği, domates, beta-karoten sayesinde vücutta A vitaminine dönüşür. Bu da gece körlüğünü önlemek ve göz kuruluğuyla savaşmak için en temel maddedir. Katarak ve makula dejenerasyonu, yapılan araştırmalar, düzenli domates tüketenlerde yaşa bağlı katarakt oluşumunun ve geri dönüşü olmayan görme kayıplarının, sarı nokta hastalığı, çok daha az görüldüğünü kanıtlıyor. Genelde kemik denince akla hemen süt ve kalsiyum gelir. Ama domatesin kemik metabolizmasındaki rolü, tıp dünyasında yeni parlayan bir yıldızdır. Likopenin kemiklerdeki görevi, kemik sağlığı sadece kalsiyum almak değildir, kemiğin yıkımını durdurmaktır. Likopen, kemik dokusunu yıkan hücrelerin, osteoklastlar, aşırı çalışmasını dizginler, K vitamini ve kemik yoğunluğu, domates, kemiklerde kalsiyumun tutunmasını sağlayan K vitamini açısından da değerlidir. K vitamini eksik olduğunda, kalsiyum kemiğe yapışamaz ve damarlarda birikir. Domates bu trafiği yöneten trafik polisidir. Menopoz dönemi için hayati, özellikle menopoz sonrası dönemdeki kadınlarda kemik erimesi, osteoporoz riski artar. Günde bir bardak domates suyunun, kemik yoğunluğunu korumada en az takviye edici ilaçlar kadar destekleyici olduğu gözlemlenmiştir. Domatesin içindeki C vitamini, sadece bağışıklığı değil, diş etlerinizi de korur. Güçlü diş etleri, sağlam dişlerin temelidir. Domates, ağız içindeki bağ dokusunu güçlendirerek diş eti kanamalarını azaltmaya yardımcı olur. Buraya kadar domatesi bir mucize gibi anlattık. Çünkü gerçekten öyle. Ancak her besinde olduğu gibi, domatesin de karanlık bir tarafı olabilir.
Bazı bünyeler için domates, şifa yerine sancı veya rahatsızlık getirebilir. Bir sonraki bölümümüz olan bölüm 5, kimler domates tüketirken dikkat etmeli? Mide asidi, böbrek taşları ve alerjiler kısmında, domatesin kimlere yasak olduğunu veya kimlerin porsiyon kontrolü yapması gerektiğini konuşacağız. 1. Reflü ve gastrit sorunu olanlar domates, doğası gereği oldukça asidiktir, mide asidini artırabilir. Eğer kronik reflü, mide yanması veya gastrit şikayetiniz varsa, özellikle aç karnına çiğ domates yemek mide duvarınızı irite edebilir ve göğüs kafesinizde o meşhur yanma hissini tetikleyebilir. Tavsiye, domatesi pişirerek asit oranını bir miktar dengeleyebilir veya porsiyonlarınızı küçültebilirsiniz. 2. Böbrek hastalıkları ve potasyum dengesi bölüm 2'de tansiyon için potasyumu övmüştük, ancak böbrek sağlığı için bu bir risk olabilir. Risk, ileri evre böbrek yetmezliği olan kişilerde böbrekler fazla potasyumu vücuttan atamaz. Kanda biriken yüksek potasyum ise kalp ritim bozukluklarına yol açabilir. Önemli not, eğer böbrek diyetindeyseniz, domates tüketim miktarını mutlaka doktorunuza danışmalısınız. 3. Eklem ağrıları ve nightshade hassasiyeti domates, patlıcan ve biberle birlikte, gece kızılgiller, nightshade ailesine aittir. Teori, bazı araştırmalar, bu ailedeki bitkilerde bulunan alkaloidlerin, özellikle solanin benzeri maddelerin, eklem iltihabını, artrit, tetikleyebileceğini savunur. Eğer domates yediğiniz günlerde eklem ağrılarınızın arttığını hissediyorsanız, vücudunuzun bu aileye karşı hassasiyeti olabilir. 4. Histamin hassasiyeti ve alerjiler domates, vücutta histamin salınımını tetikleyen besinlerden biridir. Belirtiler, alerjik bir bünyeniz varsa, domates yedikten sonra ciltte kaşıntı, döküntü veya burun akıntısı gibi semptomlar yaşayabilirsiniz. Bu bir alerji değil, bazen sadece histamin intoleransı da olabilir. Dostlar, bugün mutfağımızın kırmızı elması domatesi A'dan Z'ye inceledik. Gördük ki, pişmiş domates ve zeytinyağı ikilisi kalbimizin en iyi dostu, içindeki likopen bizi kansere karşı bir kalkan gibi koruyor. Gözlerimize ışık, kemiklerimize direnç oluyor. Ancak mide hassasiyeti ve böbrek sorunu olanların bir adım geri durması gerekiyor. Yeşil yolculuk tavsiyesi domatesi mevsiminde tüketin. Kışın hormonlu ve tatsız domatesler yerine, yazdan hazırladığınız o şifalı ev soslarını kullanın. Doğanın ritmine uyum sağlamak, sağlığın en temel kuralıdır. Bu videoyu buraya kadar izlediyseniz, sağlığınıza ne kadar değer verdiğinizi biliyorum. Eğer bu bilgiler sizin için faydalı olduysa, videoyu beğenmeyi, hala değilseniz kanalımıza abone olmayı ve domatesin sizi en çok şaşırtan faydasını yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki durağımızda, başka bir mucize besinle yeşil yolculuğa devam edeceğiz. O zamana kadar, sofranızdan renk, vücudunuzdan sağlık eksik olmasın, sağlıkla kalın, yeşil yolculukta kalın.